Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle görsel güzelliğiyle sofralarınızı süsleyecek, muhteşem lezzetiyle favori tariflerinizden biri olacak. Tavuklu, bulgurlu büryan tarifini paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Öncelikle 1 kilo kadar tavuk bageti iyice yıkayıp tencerenin içerisine alalım. Üzerini geçecek kadar su ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip tencerenin kapağını kapatarak orta ateşte tavuklar yumuşayana kadar haşlayalım. Ayrı bir tencerenin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. 1 adet kuru soğanı yemeklik doğrayarak üzerine ekleyelim. Ve birkaç dakika kadar kavuralım. Daha sonra 1 adet orta boy ince ince doğranmış havuç ve küçük küçük doğranmış 1 adet küçük boy kapya biberi de üzerine ekleyelim. Birkaç dakika kadar daha kavurmaya devam edelim. Daha sonra 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Sonra üzerine 1,5 su bardağı pilavlık bulguru ekleyelim. 1 su bardağı haşlanmış nohut. Birer çay kaşığı kadar pul biber, karabiber ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Ve 1-2 dakika kadar kısık ateşte karıştırıp ocaktan alalım. Daha sonra büyük boy yuvarlak borcamın içerisine alıp üzerini düzeltelim. Ve bu sırada gördüğünüz gibi tavuklarımız da haşlandı. Haşlanmış bagetleri harcımızın üzerine yerleştirelim. Daha sonra üzerine bulguru ölçmüş olduğumuz bardak ile 3,5 su bardağı tavuk suyunu ekleyelim. Tavukların üzerine sürmek için sosumuzu hazırlayalım. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kasenin içerisine alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı kadar yoğurt ekleyip iyice karıştıralım. Bu sosu yapmamızın nedeni tavuklarımızın nar gibi kızarması için ve sosumuz hazır. Videoda gördüğünüz gibi bagetlerin üzerine yumurta fırçası ile sürelim. Dediğim gibi bu sos sayesinde tavuklarımız nar gibi kızaracak ve harika bir görseli olacak. Daha sonra üzerine ben çeri domates ve sivri biberle süsledim. Ve yemeğimiz fırına gitmek için hazır. 190 derecelik ısınmış fırında orta gözün bir alt rafına yerleştirelim. Pilav suyunu çekip üzeri kızarana kadar 30-35 dakika kadar pişmeye bırakalım. Ben yaklaşık 20 dakika sonra üzeri çok fazla kızarmasın diye yağlı kağıtla örttüm. Benim fırınımda toplamda 35 dakikada pişti. Yemeğimizi fırından alalım. Gördüğünüz gibi hem görsel olarak hem lezzet olarak harika bir yemek oldu. Eminim ki sizler de denerseniz sizler de misafirlerinizde çok beğeneceksiniz. Yemeğimizi sıcak sıcak servis edelim. Videoda da gördüğünüz gibi tüm malzemeler lokum gibi pişti ve çok lezzetli oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz daha çok kişiye ulaşması ve bana destek olmak için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.